Herkese selam. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölümde yaşanacakları anlatacağız. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Bölüm köşkün koridorunda Zerrin ve Yekta'nın konuşması esnasında başlıyor. Zerrin Yekta'ya siz yokken Orhun ve Hira evlilik hazırlıkları yapıyordu dedi. Zerrin Yekta'ya siz ölmemişken Orhun ve Hira'nın evlenmeleri saçma olurdu dedi. Yekta Zerrin'e Hira bu meseleyi üzülmemem için bana söylemek istememiştir dedi. Yekta Zerrin'e Hira öldüğümü zannederek böyle bir karar almıştır dedi. Yekta Zerrin'e her şey geride kaldı, artık biz bir aile olarak yeniden beraberiz dedi. Zerrin Yekta'ya haklısınız, ben sadece bu meseleyi bilmeniz için size söyledim dedi. Zerrin Yekta'ya açıkçası bu evlilik fikri kim tarafından çıkarıldı bilmiyorum, zaten daha önceden Orhun ve Hira evlilerdi dedi. Yekta Zerrin'in konuşmasından epey rahatsız oldu. Yekta Zerrin'in söylediklerini pek de umursuyormuş gibi davranmadı. Zerrin Yekta'ya size bu bilgiyi anlattım Afife ve Orhun Bey'e lütfen söylemeyin dedi ve oradan ayrıldı. Yekta sinirli bir şekilde müştemilat odasına gitti ve öfkesini dindirmeye çalıştı. Yekta kendi kendine konuşarak Hira Orhun'dan nefret ediyordu, neden böyle bir karar almış ki dedi. Yekta Hira'nın hala Orhun'u sevdiğini düşündü. Yekta öfke patlaması yaşarken odaya Hira giriş yaptı. Yekta sinirli bir şekilde Hira'ya bakınca Hira Yekta'ya bir sorun mu var dedi. Yekta Hira'ya hiçbir sorun yok, ben ailemi seviyorum dedi. Yekta Hira'ya ailemi kaybetme korkusu yaşadığım için sana karşı biraz agresif davrandım dedi. Yekta Hira'ya senden özür dilerim, her şeyi düzelteceğim dedi. Hira Yekta'ya bir an önce düzelt, Sahra zarar görmesin dedi ve oradan ayrıldı. Yekta kendi kendine konuşarak Hira'yı kimse benden alamaz dedi. Yekta artık Hira'yı takıntı ve hırs haline getirmiştir. O dakikalarda Orhun da öfke patlaması yaşıyordur. Orhan Yekta'nın sahiplenici cümlelerine öfkelenmiş Hira ve Sahra için endişeleniyordur. Orhun içinden konuşarak Yekta'nın Hira ve kızını tehlikeye atmasına müsaade etmeyeceğim dedi. Diğer tarafta ise Aziz babasıyla mutfakta konuşurken Ece ve Elif onları dinliyorlardı. Aziz babasına Elif'ten hoşlandığını ve Ece ile evlenmek istemediğini söyledi. Elif ağlayarak odasına gitti, Ece ise bir müddet bahçede ağladı ve daha sonra dış kapıdan dışarı çıktı. Ece Aziz'i kaybettiği için öfkelidir ve ağlıyordur. Ece ölmeyi düşündü fakat daha sonra neden ben öleyim diye kendini sorgulamaya başladı. Ece hedefleri için başkalarının ölmesini tercih etti. Ece bu meseleyi Gürbüz'e söylemeye karar verdi. Elif ise odasındadır ve Aziz'in aşk itirafından dolayı huzursuzdur ama Elif yine her şeyi yanlış anladım düşüncesindedir. Elif kendini avutmaya çalışırken bir de yaşanan gerçekler vardı. O esnada Aziz odaya girmeye çalıştı fakat Elif Aziz'le karşılaşmamak için kapıyı Aziz'e açmadı. Aziz kıyafet almak için Elif'e kapıyı açmazsan kırarım dedi. Elif bu heyecana dayanamadı ve bayıldı. Elif'e müdahale edildi ve Elif hastaymış gibi yatağında dinlenmeye başladı. Ece Gürbüz'e Elif meselesini anlatmaktan vazgeçti çünkü Gürbüz'ün Aziz'i öldürmesinden korktu. Elif olabildiğince Aziz'i yanından kovmak istiyordur. Elif Aziz'i kendisine layık görmüyordur. Ece ise Gürbüz'ün bir adamını şantaj yoluyla kullanmayı planlıyordur. Ece'nin planına göre şantaja mahrum kalan adam Elif'i öldürecektir. Diğer tarafta ise Hira mutfakta hizmetçi Behiye ile sohbet ediyordur. Behiye, Hira'ya Orhun ve Yekta'nın bir tartışma yaşadığını söyledi. Hira bilgiyi öğrenir öğrenmez Orhun'un odasına girdi. Hira Orhun'a Yekta ile tartıştığını öğrendim dedi. Hira Orhun'a Yekta yokken bizimle ilgilendiğin için sana minnettarım dedi. Hira Orhun'a Yekta ile yaşadıklarım bir aile meselesidir ve biz bunu çözebiliriz dedi.
Orhun, Sahra ve sana bir zarar gelirse diye cümlesine başladı ama o esnada Sahra odaya giriş yaptı. Sahra endişeli bir şekilde Hira'ya babam nerede uyandığımda odada yoktu dedi. Hira Sahra'ya baban bahçede endişelenme dedi. Hira Orhun'a ben ve Sahra iyiyiz endişelenme dedi. Hira açıkça Orkun'a aile meselemize karışma biz sorunlarımızı halledebiliriz diyordur. Öte yandan Yekta büyük odada Afife ile sohbet ediyordur. Yekta Afife'ye ben yokken Orhun ve Hira evlenme aşamasındaymış neden sakladınız dedi. Afife Yekta'ya bu önemsiz meseleyi bilmenize gerek yoktur bunu kimden öğrendiniz dedi. Yekta Afife'ye sırlar hiçbir zaman saklı kalmaz dedi. Afife Yekta'ya bu bilgiyi öğrendin ama önemli olan bundan sonra ne yapacağındır dedi. Afife Yekta'ya bir an önce aileni güvende tutacak adımlar atman gerekiyor dedi. Afife Yekta'ya ailene sahiplenmek ve korumak istiyorsan onların yaşadığı sorunları çözmen gerekiyor dedi. Afife açıkça Yekta'ya Hira burada kaldığı sürece Orhun'a yakınlık kurabilir diyordur. Yekta Afife'nin mantıklı cümlelerini uygulama hedefine girdi. Yekta yatak odasına gitti ve bir plan tasarlamaya başladı. Yekta Taşkın'ı öldürebilecek İbrahim ismindeki bir suç örgütü liderini telefonla aradı. Yekta İbrahim'e Taşkın'ın ölmesi gerekiyor dedi. İbrahim Yekta'ya Taşkın'ı öldürmem çok kolay ama neden yapayım bunu dedi. Yekta İbrahim'e sakladığı belgeleri söyledi ve İbrahim bunu kabul etti. İbrahim Yekta'ya şu an Taşkın ile illegal bir lojistik anlaşması içerisindeyiz ama bir ay sonra Taşkın'ı öldürürüm dedi. Yekta bir an önce aklındaki meseleyi çözümlendirmek istiyordur. Yekta telefon görüşmesini bitirdikten sonra Orkun'un çalışma odasına girdi. Yekta Orhun'a kötü günler yaşadım, bu sebepten dolayı agresif davrandım dedi. Yekta Orhan'a karım ve kızımı burada bıraktığım için üzüntü yaşıyordum dedi. Yekta Orhun'a Hira ve kızıma senin bir dost gibi onlara yardım ettiğini düşünüyorum dedi. Yekta Orhun'a ben geçmişte yaşadıklarımı unuttum, sen de Hira ile geçmişte yaşadıklarını umarım unutmuşsundur dedi. Yekta Orhun'a sanırım seninle anlaştık dedi. Yekta açıkça Orkun'a Hira ile geçmişte ne yaşadıysan, ona sakın his besleme çünkü ben karımı seviyorum demek istiyordur. Orhun Yekta'ya Hira ve Sahra kaçırıldığı zaman senin verdiğin değer ile benim onlara verdiğim değer aynı değildir dedi. Orhun Yekta'ya Hira ve kızı iyi olurlarsa bir sorun olmaz ama onlara bir şey olursa o zaman ben müdahale ederim dedi. Orhun Yekta'ya umarım beni anladın dedi. Yekta sessiz bir şekilde oradan ayrıldı. Orhun Yekta'nın Hira ve kızına pek de değer vermediğini iddia ediyordur. Orhan'ın düşüncesine göre Yekta sadece hırslarını ve kendisini düşünen bir kişiliğe sahiptir. Dakikalar ilerledi Orhun ve Hira köşkün deposunda karşılaştılar. Hira Orhun'a Sahra için bir resim defteri almaya geldim dedi. Orhan ise depoda saklanan dosyalar arasında bir belgesini arıyordur. Hira depo içerisinde Orhun ile çektirdiği evlilik fotoğrafını görünce duygusal bir an yaşadı. Orhun Hira'ya Sahra çok güzel resimler çiziyor ve o tıpkı senin gibi güçlü birisi dedi. Orhun Hira'ya sen her zaman güçlüydün ve şimdi de Sahra için güçlü kalıyorsun ayrıca şunu unutma ki artık yalnız değilsin ben varım dedi. Hira depo içerisinde bir resim defteri buldu ve merdivenlerden yukarıya doğru çıkmaya başladı. Hira merdivenden çıkarken düştü ve ufak bir yara aldı. Orhun hemen Hira'ya müdahale etti. Orhun sandalyeye oturttuğu Hira'nın yarasına müdahale etmeye başladı. Orhan Hira'ya olabildiğince nazik davranıyordur. Öte yandan Yekta evin koridorunda Sultan ve hizmetçi Behiye'nin konuşmalarını duydu. Yekta Orkun ve Hira'nın aynı anda depoda olabileceğini düşündü ve depoya gitti. Yekta merdivenlerden gizlice Orkun ve Hira'yı gözetlemeye başladı. Orhan Hira'ya yaraya zamanında müdahale etmezsen iyileşmez vücuduna zarar verir dedi. O an Hira'nın gözlerinden yaş aktı. Orhan Hira'ya canın acısa da acımasa da yardım edilmesine her zaman müsaade etmen gerekiyor dedi.
Hira Orhun'a yardımın için teşekkür ederim dedi ve resim defterini alıp oradan ayrıldı. Yekta ise fark edilmeden Hira'dan önce oradan ayrıldı. Hira depodan aldığı resim defterini Sahra'ya vermek için yatak odasına girdi. Sahra hizmetçi Behiye'nin hazırladığı keki yemek için mutfağa gitmiştir ve odada sadece Yekta vardır. Yekta Hira'ya az önce neredeydin dedi. Hira Yekta'ya depodaydım dedi. Yekta öfkeli bir şekilde Hira'nın kollarından tuttu ve her şeyi biliyorum dedi. Yekta Hira'ya eğer ben gelmeseydim Orhun'la evlenecektin dedi. Yekta Hira'nın kolundan tutarak onu yere fırlattı.